Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir konumuz var. Bu konumuzun ismi şu. Gerçekten yapay zeka içerik üreticilerini, yani AI dediğimiz zımbırtı içerik üreticilerini tembelleştirebilir mi? Bence benim fikrimce biraz tembelleştirebilirmiş gibi geliyor. Çünkü dostlar bakın, normalde zar zor yani kameraya hiç alışmamış, kameradan utanan, kameradan korkan bir insan AI ile video üretmeye başladı mı hiç hani bu utangaçlığını götüremez. Ve tembellik de yapar. Konuşmazsa konuşmayı unutur. Abi tamam, belki YouTube'da konuşmasın ama kamera bir gün mesela haberlere çıkarsa CNN Türk, Habertürk, bilmem Fox Haber filan, bunlara çıktığın mı nasıl konuşacaksın? Kameradan kaçmak zorundasın. Alışmadığın için kameradan kaçmak zorundasın. Kendini alıştırabilmen lazım. Bakın, kendinizi alıştıramazsanız bu çok kötü bir hale gelir. İşte şimdi AI ile video üretmek daha kolay olduğu için herkes bunu yapıyor. Tamam, AI gelişti, yapay zeka her şeyi yapıyor. Ama bu şu demek değil işte. Ben tembelim, yapay zeka benim yerime her şeyi yapsın. Bu aslında birazcık salmışlık ve bırakmışlık psikolojisidir. Sen saldın, bıraktın, ne oldu? Bir gün sonra AI tutmayacak. Yine sen eski tarzına geri döneceksin. Kendin konuşacaksın ama konuşamayacaksın. Çünkü alışmamışsın. Bunu genel olarak söylüyorum. Birine atıf olsun diye, bir üstüne alasın diye söylemiyorum. Niye tembelleştirecek? Dediğim gibi dostlar, AI kendi kendine konuşuyor. Arka planda seslendirme yapmıyorsun. Yakinen kamerayla bir olayın yok. Konuyu zaten ChatGPT, Gemini gibi uygulamalardan kopyalıyorsun. İstediğin gibi Render Forest gibi sitelerden ve uygulamalardan dostlar yapabiliyorsunuz. Yani asıl olay bunun olması, hani olabilmesi. Kolay diye buna alışacaksın. Elinden de bir şey gelmeyecek. Ben mesela dostlar, tamam, ben de AI ile içerik üretirim, ayrı bir şey. Bu genel olarak sıkıntı olan bir şey değil benim için. Ama şunu unutmamak lazım. Şimdi AI ile içerik üreten bir insan, normal konuşup da içerik üreten bir insana göre daha az konuşur ve daha az hareket eder. Ben şimdi size burada iyi bir şekilde anlatabiliyorsam kendimi ne mutlu bana. Ama AI ile yok işte eksik anlattın, yok devrik cümle kurdun, yok bilmem ne yaptın. Buna gerek yok. Cümle kurmaya gerek yok. Burada zaten diline cümle kuruyorsun. AI bunu, ya da ne bileyim yapay zeka diyelim, ChatGPT, Gemini, işte DeepSeek gibi uygulamalar bunları ne kadar iyi algılayabilir? Daha yeni yeni bunlar gelmeye başladılar kendilerine. Daha yeni yeni uymaya başladılar. Birçoğu zaman anlamıyorlar. Şimdi sanıyorsunuz ki kolay bir şey bu. Aslında değil. Niye diye sorarsanız sıkıntı şudur dostlar. Unutmayın ki herkes kafasını toparlayıp bir işe başladı mı o iş için çalışır. Ben de bu şekilde çalışmaya başladım. Şimdi isterim ben de AI ile içerik üretmek ama AI'nin biraz daha gelişmesi gerekiyor dostlar. Hani bu da bir gerçeklik. Hani yapay zeka biraz daha gelişsin. İnsan sesi gibi konuşsun. Robotik bir ses olmasın. Mesela Gemini'nin sesi öyle. Veya Render Forest sitesinde kullanılan seslerin birçoğu öyleymiş gibi geliyor bana. Yani
Mesela Türkçe'de çok robotikleşme var gibi geliyor dostlar. Öyle söyleyeyim. Hani çok robotikleşme var. Şimdi ben burada hareketimi yapabiliyorum ama AI'de bunu yapamam ki dostlar. Mesela AI'de kamera karşısına geçmiyorsun. Konuşma hoşuma gidiyor da şimdi yapay zekanın insanları tembelleştireceği üzerine çok kişi konuştu. Öyledir yani. Olurmuş gibi geliyor. Ki de yani çok kolay bir şekilde herkes bir şeyleri empoze etmeye çalıştı dostlar. Bu şekilde oluyor yani. Olmuyor değil. Diyemezsiniz zaten olmuyor diye ama ha olmuyor diyorsanız da bu tarafa. Oluyor diyorsanız bu tarafa, olmuyor diyorsanız bu tarafa alayım sizi. Hani haklı mıyım değil miyim bunları da yoruma yazarsınız. Bana göre tembellik yaratır. Çünkü dostlar yani dediğim gibi AI ile video üretmek kolay. Aklına bir konu gelsin. Yaz onu çevirsin koysun sana her dilde. Ve bunu her dilde video haline getirip sun. Sıkıntı değil ki. Şu anda mesela benim AI ile oluşturduğum kısa videolardan biri 800 izlendi dostlar. Yani şimdi bunu bir Türkçe var 400 izlendi, Arapça var 800 izlendi. Nasıl arada niye o kadar fark oldu? Nasıl beni Araplar daha fazla izleyebiliyor bu kanalda? Saçma. Ben onu yani patlasın diye atmadım aslında. Hani denemelik tutar mı tutar mı tutmaz mı bu şekilde yaptım. Tutar tutmaz meselesinden yani. Tutar mı tutmaz mı meselesinden yaptım ama tuttu. Benim Arapçam yok şimdi ben nasıl full Arapça çeviri yaptığımda nasıl olacak? Zaten çeviriden yararlan diyecek insanlar çok olabilir. Ama hangi çeviriden yararlanacaksın? Birçok çeviri şimdi mesela Google'ın çevirisi var ya 5000 kelimeden 3000 kelime 5000 kelime mi ne onun üstüne çıktın mı kabul etmiyor. Çevirmiyor yani. Sıkıntı orada. Hangi çeviriyle yapacaksın? Ben şimdi bu videoyu kopyalasam bunun alt yazılarını Arapça çevirmeye çalışsam olmaz. Çünkü sıkıntı orada. Yani niye diye sorarsanız olmamasının en büyük sebebi bu. Çevrilecek bir çeviri uygulaması yok. Hadi Yandex'ten yararlan. Yandex de bir sınır koyar. Çünkü ben 10 dakikalık videoda 300 kelimeden fazla konuşuyorum arka arkaya. Şimdi ben 300 kelimelik yapsam bir videoyu iyi olur. Olmuyor işte. Ben tembelleşmemek için uğraşıyorum dostlar. Tembel bir içerik üreticisi olmaktansa daha gelişmeye açık. AI kullananlar geri zekalı. İşte yapay zeka ile içerik üretenler mal. Bunlar gelişmek istemiyor diye demiyorum. Bana çok eksik bir şeymiş gibi geliyor. Ama ben de yarın bir gün illaki konuları bir şekilde yapacağım dostlar. Bu konuları tekrar reset bir şekilde AI ile yapay zeka ile görürseniz şaşırmayın. Neyse görüşmek üzere bay bay. Like'layıp yorumlamayı unutmayınız.